Merhaba arkadaşlar. Yine bir kitap sunumuyla huzurlarınızdayım. Aslında bu kitaptan ziyade hani böyle ince sanki bir nasıl diyeyim istatistik sunumu, bir rapor, bir makale gibi bir kitap diyeyim. Thomas Piketty, Doğa, Kültür ve Eşitsizlik. Ne demişler burada? Piketty ekonomik söylemlerimizi değiştirmeye devam ediyor. Her zaman olduğu gibi öncelikle bir arka kapakta ne yazıyormuş bir fikir vermesi açısından okuyalım. Eşitsizliğin nedenlerine ilişkin isabetli bir analiz, çözüme yönelik kapsamlı bir yaklaşım. The Guardian'ın hazırladığı 2024'ün heyecan verici kitapları listesinin baş sıralarında yer alan kitap. Ufuk açıcı çalışmalarıyla Piketty, ekonomik eşitsizliği anlamak ve bununla mücadele etmek isteyenler için bir yol gösterici haline geldi. O yalnızca bir ekonomist değil, aynı zamanda fikirleriyle yeni nesillere daha adil bir geleceği tartışmak ve şekillendirmek için ilham veren bir vizyoner. Rutger Bregman demiş bunu. Gerçekçilik için Ütopya ve Çoğu İnsan İyidir kitaplarının yazarı. Doğa, kültür ve eşitsizlik, dünyanın en büyük ekonomik sorunlarından olan gelir ve servet dağılımındaki aşırı eşitsizliğin açık ve keskin bir incelemesini sunuyor. Bu kısa kitap eşitsizliğin dünya çapında milyonlarca insana nasıl zarar verdiğini ve eşitsizliğin neden bazı ülkelerde diğerlerinden çok daha kötü etkiler yarattığını gözler önüne seriyor. Kitapları ve görüşleriyle çok ses getiren dünyaca ünlü ekonomist Thomas Piketty, eşitsizlik üzerine yıllarca süren dünya çapındaki araştırmaları sonucunda kitabın her bir sayfasında harika içgörüler barındıran çarpıcı bir argümanlar yelpazesi ortaya koyuyor. Karşılaştırmalı ve tarihsel bakış açısıyla işlenmiş olan elinizdeki kitap, eğitim, miras, vergilendirme ve süregelen cinsiyet uçurumu gibi konuları irdelerken, umutsuzluk ve konformizm karşısında eşitliğe giden yolun her zaman siyasi ve sosyal mücadeleler üzerine inşa edildiğini hatırlatıyor. Doğa, kültür ve eşitsizlik sorunu ve bu sorunun nasıl çözüleceğiyle ilgilenen herkes için mükemmel bir başlangıç noktası. Thomas Piketty, birinci baskısı Eylül 2024, gayet yeni. Şuradan bakalım kimmiş. Thomas Piketty, EHST ve Paris Ekonomi Okulu'nda ekonomi ve iktisat tarihi profesörüdür. Araştırmaları tarihsel iktisat, politik ekonomi ve sosyoekonomik tarihin keşifinde yer almaktadır. Ekonomik kalkınma, gelir ve servet dağılımı ile siyasi tasma arasındaki etkileşim üzerine tarihsel ve teorik çalışmalar yapan Piketty, bu çalışmalarında gelir ve servet dağılımının tarihsel evriminden siyasi, sosyal ve mali konuların rolünü vurgulamıştır. Thomas Piketty aynı zamanda World Inequality Lab ve World Inequality Database'in eş direktörü ve Avrupa'nın demokratikleşmesi için manifestonun öncülerinden biridir. Aralarında 21. yüzyılda Kapital ve İdeoloji ve Eşitsizliğin Kısa Tarihi de bulunduğu çok sayıda kitabın yazarıdır. İçindekiler bölümü. Doğal eşitsizlik var mı? Eşitliğe doğru uzun yürüyüş. Başlık atmış. Buralarda hiçbir yeri çizmemişim. Gelir eşitsizliği demiş arkadaşlar. Dünya genelinde en üst %10'luk kesimin gelir payı demiş. Burada en üst %10'luk dediği kısım şu sarıyla gösterilen böyle çok az Avrupa'da ve Avustralya'daki birazcık kısım arkadaşlar. Öyleyse gelirle başlayalım. Hani burada başlık eşitsizlikleri işliyor arkadaşlar bu arada. Hani onu içindekiler bölümünde birazcık özetleyeyim size. Önce gelir eşitsizliğini, servet eşitsizliğini, cinsiyet eşitsizliği, Avrupa eşitliğe doğru çekilişte yürüyüş, İsveç örneği falan. Hani burada temeldeki bu 4 eşitsizliği, gelir, servet ve cinsiyet eşitsizliği üzerinden detaylandırmaya gidiyor, örneklendirmeye gidiyor. İlk önce bir gelir eşitsizliğinden bahsediyor. Öyleyse gelirle başlayalım. Burada elimizde nispeten basit bir gösterge var. En yüksek gelire sahip %10'luk kesimin toplam gelir içindeki payı tanım gereği mükemmel eşitlikçi bir toplumda bu pay toplam gelirin %10'a eşit olmalı. Çünkü bu kesim nüfusun %10'unu temsil eder. Yani mükemmel eşitlikçi bir toplumda doğru %10'a %10.
Tamamen eşitsiz bir toplumda ise en zengin %10'luk kesim tüm gelirleri tek eline alır ve dolayısıyla bu kesimin toplam gelirden aldığı pay %100 olur. Doğru. Tabii ki gerçek bu zaman gerçek her zaman bu ikisinin arasında bir yerdedir. Şekil 1'de görüleceği gibi. Yani burada. Bu gösterge en düşük seviyeler %20'den 30'a kadar değişen oranlarda Kuzey Avrupa'dayken en yüksek seviyeler ise oranın %70'e çıktığı Güney Afrika'da görülüyor. Bu eşitsizlik seviyeleri açısından dünya çapındaki önemli farklar hakkında bize ilk bakışta imkanı sunuyor. Aşağı yukarı hani nasıl diyor mesela bu göstergelerin en düşük seviye hani %10'un gelirdeki mükemmel eşit bir toplumda toplumun %10'u %10 geliri alıyor ya arkadaşlar. Bu tabii ki tamamen mümkün değil. Avrupa'da işte Danimarka, İskandinav ülkeleri, Avustralya gibi biraz da şurada galiba Japonya'yı görür gibiyim hafif sarı. %10 ile 20 ile 30 yani toplumun %10'unun toplumdaki gelirin %20 ile 30'unu aldığı ülkeler Avrupa ülkeleri. Bunun dışında toplumun %10'unun neredeyse 70'e bir toplumdaki gelirin %70'ine sahip olduğu yerlerde nereler? Afrika'nın bu şeyleri, Latin Amerika'nın o Güney Amerika kıtasındaki ülkeler. Amerika'da bile mesela %10 gelirin %40-42'sine sahipmiş arkadaşlar mesela. Yani bayağı yüksek oranlar bunlar. Genel anlamda sömürge mirası eşitsizlik yapılarında hala çok barizdir. Yüksek düzeydeki eşitsizliğin geçmişteki ırksal veya sömürgeci eşitsizliklerden ziyade modern bir gerçeklikle özellikle de dağıtımdan son derece yoğunlaşmış bir finansal ranta dönüşen petrol rantıyla bağlantılı olduğu Orta Doğu gibi bölgelerde vardır. Dolayısıyla mevcut eşitsizlik haritasında farklı mantıkların iç içe geçtiği eski ve modernin bir karışımı söz konusudur. En yoksul %50'lik kesimin toplam milli gelirdeki payı nedir? Şekil 2'de gösteriyor arkadaşlar onu da. Burada da yine büyük lüks sıralamaları aklımızda tutmamız gerekiyor. Eğer mükemmel eşitlikçi bir topluma sahip olsaydık en yoksul %50 kesimin gelirinin toplam gelirin %50'sini teşkil etmesi gerekirdi. Tersine tamamen eşitsiz bir topluma sahip olsaydık hiçbir şeye sahip olmamaları gerekirdi. Gerçekte bu rakam Güney Afrika gibi en eşitsiz ülkelerde %5 veya %6. Maşallah yani toplumun %6'sı toplam servetin %5-6, Kuzey Avrupa ülkeleri gibi en eşitlikçi ülkelerde ise 20 veya 25'e tekabül eder. Yani oran hiçbir zaman %50'lere ulaşmamaktadır. Yani Avrupa'da bile işte toplumun en fakir %50'si gene gelirin %25'ine sahip. Afrika'da falan %5'ine. Bu kesimin elbette yine eşitsizlik vardır. Ancak bu orandaki bir eşitsizlik bu rakamın toplam gelirin %5'ini temsil ettiği ve nüfusun ortalama gelirinin ulusal ortalamanın 1/10 olduğu duruma göre çok daha iyidir. Yani Avrupa her türlü daha iyi. Şimdi gelelim servet eşitsizliğine arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dünyada gelir eşitsizliği çok had safhada. Kısaca en yoksul %50'lik kesim neredeyse yok denecek kadar az şeye sahiptir. Avrupa'da ve özellikle Fransa'da ise toplam servetin sadece %4'üne sahiplerdir. Bu oran payın sadece %2 olduğu Latin Amerika'dan kesinlikle daha iyidir. Ancak ülke nüfusunun yarısı için hala çok düşük bir orandır. Servet olarak da bakarsanız arkadaşlar gelir olarak değil servet olarak %50 sadece %4'e sahip. Yani aslında toplumun hala birçok kısmı Karl Marx'ın dediği gibi emeğiyle geçinen, fikri ya da el emeğiyle geçinen işçi sınıfı arkadaşlar. Çünkü servet demek üretim araçlarına hiçbir şey çalışmadan yani zihni ve bedeni herhangi bir çaba sarf etmeden gelir sahibi olmanı sağlayan metalara ait olmak demektir. Dünyanın diğer bölgelerine kıyasla Fransa ve Avrupa'da eşitliğe doğru daha güçlü bir tarihi hareket olduğu doğrudur. Ancak her şeyden önce bu kendi kendine olmamıştır. Yani bu hareket önemli siyasi ve sosyal mücadeleler üzerine inşa edilmiştir. İkincisi bu eşitlik görüntüsü esasında bir yüzyıl içinde bir şekilde kısmen eşitlenmiş olan gelir dağılımı ile ilgilidir. Fakat söz konusu servetin dağılımı olduğunda değişim çok azdır. Biraz süre önce Fransa'da en yoksul %50'lik kesimin payı bugün Latin Amerika'da olduğu gibi %2 idi. Şimdi ise bu oran %4.
Bu kesinlikle bir ilerlemedir ancak tamamen önemsiz ve genel gerçeği değiştirmek noktasında hiçbir anlam ifade etmeyen bir ilerlemedir. Hani gelirdeki Avrupa'da demin görece gelir eşitliği iyiydi ya arkadaşlar. Hani işte Afrika'nın o Güney Afrika kısımlarında toplumun %50'si gelirin sadece 5'ine 10'una sahipken Avrupa'da işte %50'si 25-30'a sahipti. Yani bu görece iyi bir gelişme ama bu gelirdeki eşitlik dediğim gibi hala emek, maaş, işçi maaş eşitliği. Servet eşitliğine bakınca aslında parayı yöneten sınıf hala değişmemiş. Cinsiyet eşitsizliği, üçüncü eşitsizliğimiz arkadaşlar. İdeal düzende kadınların toplam gelirdeki paylarının %50'yi aşması gerekir. Çünkü kadınlar dünyanın çoğunda %55'e falan tekabül ediyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ancak şekil 4'te de görüleceği üzere uygulamada biz bu oranın daha çok uzağındayız. Örneğin Avrupa'da bu göstergenin son birkaç 10 yıl içinde %30'dan 36'ya yükselmesi gibi bazı ilerlemeler kaydedilmiş olsa da erkeklerin hala %64'lük bir paya sahip olduğu gerçeğinin yanı sıra bazı ülkeler günden güne daha da geriye gitmiştir. Bu noktada dikkat çekici olan komünist mirası nedeniyle diğer ülkelere kıyasla kadınlar lehine kısmen daha yüksek rakamlara sahip olan Çin'in son yıllarda gerileme eğilimine girmiş olmasıdır. Bunun başlıca nedeni ise diğer ülkelerde olduğu gibi Çin'de de erkek egemen olan iş alanlarındaki yüksek maaş patlamasıdır. Harcama üzerinden değerlendirmeye de bakılmalı demişim. Bu şimdi cinsiyet eşitliği bu gelir üzerinden. Hani kimin ne kadar kazandığı değil, kimin ne kadar harcadığı önemli. Çünkü şöyle toplumdaki gelirlerin %64'ünü erkekler, %36'sını kadınlar alıyor olabilir. Halbuki bu kadınlar doğrudan bakarsan kadınlar adına yanlış bir şey gibi. Ama erkeklerin kazandığı %64'lük gelirin içinde kadınlara yönelik harcama ne kadar? Hani o yüzden dolayı gelirden değil de bir de harcama yönünden bakarsak durumun çok da öyle olmadığını görürüz. Yani cinsiyet meselesi biraz başka bir mesele. Çin'de de öyle, başka yerde de öyle. Çünkü cinsiyetin sırf insan olarak cinsiyet eşitliğini savunmak bir yana hani ekonomik bir noktadan bakıyorsak kadınların erkeklerden daha üstün olduğu bir taraf doğurgan olmaları. Haliyle demografik olarak nüfusun sürekliliği kadınlar üzerinden olduğu için herhangi bir toplum, tarihin herhangi bir yerinde bunu göze almadan bir şey yapamaz. Yani mükemmel eşitlikçi bir toplumda kadın erkek eşit olur, aynı işe aynı maaşı alır, hiç sorun değil. Ben bunları her zaman destekliyorum ama bireysel olarak öne çıkan bu durumlar ki ben öyle çocuk sahibi olmak istemeyen, çocuk sahibi olmayan biri olarak bunu söylüyorum. Erkekler çocuk doğuramadığı ve kadınlara kaldığı için bu iş yani %50 gelir eşitliğinin mükemmel olduğu bir toplumda doğurganlık ve toplumun sürekliliği nasıl olur? Orada benim soru işaretlerim var. Onlara da bir göz atılmalı. Bu dediğim ikincisi. Birincisi neydi? Paranın gelirine değil harcamasına da bakmak gerekiyor. Avrupa'da eşitliğe doğru çelişkili yürüyüş başlığında mülkiyet değişmedi demişim. Gerçekten de gelir açısından son 200 yılda ve özellikle 20. yüzyıl daha fazla eşitliğe doğru bir hareket gözlemliyoruz. En zengin %10'luk kesimin payı %50'den %30'a, %35'lere düşerken en yoksul %50'lik kesimin payı %10 ya da 15'lerden 20 ya da 25'lere yükseldi. Ancak bu hareketin ölçeğini bir perspektife oturtmak gerekiyor. Gördüğümüz gibi en yoksul %50'nin payı en zengin %10'un payından hala çok daha düşüktür. Üstelik bu durum en yoksul %50'nin tanım gereği 5 kat daha fazla kalabalık bir nüfusu temsil etmesine rağmen böyledir. Mülkiyet dağılımını söz konusu olduğunda eşitsizlik düzeyi daha da büyüktür ve eşitliğe yönelik yürüyüş çok daha sınırlıdır. Birinci Dünya Savaşı'na kadar en zengin %10'luk kesimin toplam mülkiyetteki sahip olduğu pay %80-90'lardan günümüzde 50'lere 60'lara kadar belirgin bir düşüş yaşamıştı. Ancak bu pay 80'lerden itibaren yeniden artmaya başladı. Bu nedenle bu uzun vadeli düşüşü kabul etmek ancak boyutunu abartmamak önemlidir. Dahası bu düşüş esas olarak sonraki %40'a yani en zengin %10'luk ile en yoksul %50 arasında kalanlara fayda sağladı. En yoksul %50 200 yıl boyunca mülkün yeniden dağıtımına neredeyse hiç fayda sağlamadı. Doğru. Olan pötü burjuvazilere bürjuvaziler oldu. Burada bir İsveç örneği diye not aldığımız yer arkadaşlar.
20. yüzyılın başında İsveç, mülkiyeti kutsallaştıran bir siyasi rejim ile tarihi, dini ve benzeri nedenlerle diğer Avrupa ülkelerine kıyasla yüksek okuryazarlığa sahip bir işçi sınıfının arasındaki bir çelişkinin ortasında kalmıştı. İsveç sendikaları ve Genç Sosyal Demokrat Parti patronların avantajlarını biraz fazla ileriye taşıdıklarına ve yeni bir dengeye ihtiyaç olduğuna dayanan güçlü bir inancı temel alıyorlardı. Gerçekten de son derece güçlü bir seferberlik 1920'de genel oy hakkının elde edilmesini sağladı. Daha sonra Sosyal Demokrat Parti 1932'de sandık yoluyla iktidara geldi ve 92 binlere kadar neredeyse kesintisiz olarak iktidarda kaldı. O zamanlardan bu yana işler daha karmaşık hale geldi ve ülke kısmen gerçek bir uluslararası işbirliğine girmeyi reddetmesi ve genel olarak kapitalizmi aşma konusundaki yetersizliği nedeniyle mali açıdan özellikle de vergilendirme noktasında çok daha az yenilikçi oldu. Ancak 30 ile 80 yılları arasında sosyal demokratlar devletin gücünü bir öncekinden radikal biçimde farklı bir siyasi projeye hizmet etmek için kullandılar. Gelir ve serveti ölçmek için kullanılan kayıtları oy haklarını servet temelinden dağıtmak için değil, önceki dönemlerin tam aksine her ne kadar mükemmel olmasa da eğitim ve sağlığa erişime finanse etmek amacıyla artan oranlı vergiler için kullandılar. Bu başka yerlerde görülenden daha yüksek bir eşitlik seviyesine tekabül eder ve sadece birkaç 10 yıl içinde nispeten barışçıl ancak son derece güçlü sosyal ve siyasi bir seferberliğin sonucudur. İsveç ilginç bir örnektir çünkü bir ülkenin doğası gereği asla eşitsiz ya da eşitlikçi olmadığını gösterir. Her şey devleti kimin ve ne amaçla kontrol ettiğine bağlıdır. Burada söz konusu olan bu konularda herhangi bir deterministik bakış açısını engelleyen tarihsel bir yörüngedir. Hani özellikle bizim gelişimciler böyle bir tarihi süreklilik var oradan dolayı diyor ama görüyorsun bir kadro yönetimi ele geçiriyor, bir devrim yapıyor ve devleti eşitlikçi bir sistem kuruyor. Sosyal devletin yükselişi, eğitim harcamaları örneği başlığı arkadaşlar. Burada çok bir şeyleri çizmemişim. Herhalde eğitim şart diye düşündüm. Daha fazla hak eşitliğe doğru. Artan oranlı vergilendirme. Bu da çok önemli. Ne kadar gelirin varsa o kadar vergi veriyorsun. Bu hep konuşulur ama pek yapılan bir şey olamamıştır. Reganizm demişim. Refahın asıl faktörü eğitimdir. 20. yüzyılın ortalarına kadar Amerika Birleşik Devletleri diğer Batı ülkelerine nazaran önemli bir eğitim avantajına sahipti. 1950'lerde Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yaş grubunun %90'ı lise düzeyinde eğitim alabiliyorken Almanya, Fransa veya Japonya'da bu oran %20 idi. Bu ülkelerde eğitime neredeyse evrensel katılım 1980'li ve 1990'lı yılları buldu. Amerika'nın özellikle sanayi sektöründeki verimlilik avantajı bu eğitim avantajından kaynaklanıyordu. Çünkü ara eleman, eğitimli usta bulmak mesele. 1980'li yıllarda Ronald Reagan'ın iktidara gelmesiyle ülke başka bir rejime doğru rotasını çevirdi. Nasıl ki İsveç örneğinde kapitalist sömürücüden daha böyle sosyal demokrata devlet çevrildi ve 40-50 yılda mükemmel eşitlikçi bir toplum oldu. Görece eşitlikçi bir Amerika rüyasından, Amerika toplumundan 80'lerdeydi galiba Reagan. Aynen 80'li yıllarda Reagan geliyor ve devlet nereye dönüyor bakalım. İktidarıyla gelmesi birlikte bir rejime doğru rotasını çevirir. Reagan, Vietnam yenilgisi ve Carter'ın İran'daki hezimeti gibi bahaneleri Roosevelt politikalarını yeniden gözden geçirmek ve tartışmayı açmak için kullandı. Ülkenin kendi rejiminden çok uzak bir noktaya gittiğini ve neredeyse komünist hale geldiğini düşünüyordu. Reagan'a göre daha önce bahsettiğim bu üst oranları %28'e düşürerek Amerikan girişimcisini yeniden canlandırmak gerekiyordu. Bu Reaganizmin tam da tanımı olan 1986 vergi reformudur. Bu reformdan sonra bir daha asla önceki seviyeye çıkılmadı. Bu vergi değişikliği büyümeyi canlandırmaya amaçlıyordu. Pratikte ise 1990-2020 arası yıllardaki Amerikan büyümesi 1950-1990 arası yıllardaki kıyasla yarı yarıya azalma gösterdi. Açıkça görülüyor ki vergi reformu ile amaçlar gerçekleştirilemedi. Ancak bugün bile hala bu siyasi ideolojik aşamadayız. Elbette siyasi partilerin ve medyayı finanse etme sisteminin bununla bir ilgisi olduğu yadsınamaz. Yani borçla ne yapmalı? Borç almamalı arkadaşlar. Doğa
ve eşitsizlik. İlk olarak karbon salınımı yapan ülkeler arasındaki kuzey-güney eşitsizlikleri ve ikinci olarak da aynı ülkeler içindeki salınım eşitsizlikleri gibi nedenlerle eşitsizlikte ciddi bir azalma ve daha fazla eşitliğe doğru yeni bir gelişme aşaması olmaksızın küresel ısınma sorununu itimat edilebilir bir çözüm tahayyül edilemez. Yani yakında artık gelişme meselesinden arkadaşlar karbon eşitliği dedi de şu, yani gelişmiş ülkeler bugün Amerika, Çin hala o Kyoto protokolüydü galiba. Hani belli oranda karbon emisyonunu taahhüt eden belgeye imza atmadı. Yani çok basit, her yerde duymuşsunuzdur. Zaten gelişen ülkeler bu dünyayı sömürerek, kaynaklar sömürerek gelişti. Şimdi diyorlar ki artık sömürmeyelim. Çin'de diyor ki kardeşim sen sömürdün, geliştin, benim suçum ne, ben de gelişeceğim diyor. Amerika, Çin bu yarışta karbon emisyonunu hala eşitsiz bir şekilde kullanıyor. Hala burada doğa ve eşitsizlik dediği bu ülkeler, gelişmiş ve gelişmemiş ülkeler hala bu enerji tüketimi, karbon emisyonunda ki eşitsizlikten dolayı hala bu sömürü devam ediyor. Doğayı sömürü. Dolayısıyla karbon salınımlarına ilişkin sorumlulukların bu küresel dağılımı tamamen asimetriktir. Öte yandan iklim felaketleri bugün olduğundan daha da ciddi hale geldiğinde bazı ülkelerin diğerlerinden hesap sorabileceği ve muhtemelen onlarla olan ticari anlaşmalarını gözden geçirilebileceği hayal edilebilir. Gerçi bu noktaya ulaşmak için ne derece bir felaket gerekir bilmiyorum, ancak mevcut durumun son derece asimetrik olduğu bir gerçektir. Yani dünyayı Çin, Amerika, gelişmiş ülkeler karbon emisyonu açısından sömürüyor. Suçunu bütün dünya çekiyor. Yani Amerika yüzünden küresel ısınmanın en büyük katkısı olan Amerika, Çin, ama küresel bir felaket olduğunda sorun ve çözüm onları aşıyor ve onlar asla üzerlerine bir şey almıyor, sorumluluk almıyor. İkinci nokta ülkeler içindeki eşitsizlikle ilgilidir. 2022 küresel eşitsizlik raporu temel alınarak üretilen yukarıdaki grafik şekil 18 diyor arkadaşlar. Yani şu. En alttaki %50'yi, ki grafiğe göre en az karbon salınımı yapanlar, en üstteki %10'u ve ortadaki %40'ı karşılaştırarak gelir ve servette gördüğümüz aynı dağılım türüne göre kişi başına düşen karbon salınımının ton cinsinden seviyelerini gösterir. Avrupa'da en az karbon salan %50'nin, ki bu aşağı yukarı en yoksul %50'ye tekabül eder, salınımı 5 ton civarıdır. Bu oran Fransa için 4 veya 4,5 tondur. Sürdürülebilir bir karbon salınımı seviyesine sahip olmak için bu salınımların 2 ya da 3 tona düşürülmesi gerekir. Dolayısıyla bu grup 2030 ve 2040 resmi hedefleriyle neredeyse aynı çizgidedir. Buna karşın en üst %10'luk kesim kişi başına 29 ton, 30 ton, 35 ton salınım yapıyor. En üstteki %1'i ele alırsak bu miktar Avrupa için 60-70 tona kadar çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise en tepedeki %10'luk kesim zaten 70 ton üzerinde bir salınıma sahip. Yani toplumun en fakir, hani burada iki tane doğal eşitsizlikten bahsetti arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Hani birinci ve ikinci nokta dediği o. Kitabın doğa ve eşitsizlik diyor ya. Bir, genel olarak Amerika, Çin gibi büyük enerji tüketen, ekonomik yarış içerisinde olan ve doğayı tahrip eden ülkelerin diğer ülkelere göre yarışı var. Bir de her ülkenin kendi içinde var. Her ülkenin içinden bakacak olursak, yani her ülkenin %50'lik en alt fakir kısmı, yani ülkenin neredeyse yarısı, yani aşağı yukarı kişi başına 2-3 ton salınım yapıyor. Ama o ülkenin %10'luk kısmı bir kişinin en az 10 katı 20 katı yapıyor. Yani bu eşitsizlik bir yerde patlayacak arkadaşlar. Çok kısa bir kitaptı biliyorum. Hani çoğunu da okumadım. Özellikle grafikleri anlatmak bu tarz kitaplarda zor. O yüzden bu kitabı alıp kendiniz de daha detaylı incelemenizi tavsiye ederim. Sadece bu kitap incelemesinden bir fikir sahibi olabilirsiniz. Videoyu beğenmenizi, yorum yapmanızı, ne bileyim beğenebileceğinizi düşündüğünüz arkadaşlarla paylaşmanızı rica ediyorum. İstirham ediyorum. Herkese kolay gelsin.